Merhabalar HD Doğa kanalı izleyicileri, genelde aşı videolarını veya kalem aşılarıyla alakalı videoları bahçeden çekiyordum. Ancak bu hafta sonu bahçede işleri yetiştirmeye çalışmaktan aşı videosu çekmeye vakit bulamadık. Bu videoyu evimizde çekmeye karar verdik. Bu hafta sonu cevizlerimizi budadık. Bahçede çekemediğimizi evde telafi edelim mantığıyla budamış olduğumuz cevizlerden örnek aşı kalemleri getirip burada aşı kalemlerinin, yani kalem aşılarında aşı çeşitlerine göre kalemlerin nasıl açıldığıyla alakalı bir videoyu sizlerle paylaşacağız. Ceviz ağaçlarında genellikle yapmış olduğumuz çift çizik kabuk altı aşı dediğimiz aşıda kalemin nasıl açıldığından. Bu yörelere göre isim olarak değişebiliyor. Bazı bölgelerde iskarpel aşısı, çivi kullanırsanız çivili aşı. Daha sonrasında meyve ağaçlarının tamamına yakınında uygulamış olduğumuz tek çizik kabuk altı aşıdan bahsedeceğiz. Ondan sonra kakma aşı ve keçi ayağı olarak geçen aşının farklı bölgelerde oyma aşı tekniği dediğimiz aşı kaleminin nasıl açıldığını, onun dışında yarma aşı kalemi hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, ufak tefek de olsa bildiğimiz püf noktalardan bahsedeceğiz. Şimdi ben bunları ceviz kaleminde sizlere göstereceğim. Ama bu anlatacaklarım %90'ına 95'ine yakını tüm meyve çeşitlerinde aşı kaleminin açımıyla aynı arkadaşlar. Fark eden bir şey yok. Şimdi çift çizik kabuk altı kalem aşısı, yani iskarpela, çivili aşı, Texas aşısı dediğimiz aşının kaleminin nasıl açıldığıyla alakalı uygulama kısmına geçiyoruz. Uygulama kısmında görüşmek üzere arkadaşlar. Kullanacağınız, aşı kalemini açacağınız, aşı kalemini keseceğiniz malzemelerinizin kaliteli olması gerekiyor. Bir adet budama makasına ihtiyacınız var. Onun dışında bıçağınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Aşı bıçağınızın kaliteli olması gerekiyor. Pürüzsüz açımı yapabilmesi için aşı bıçağına ihtiyacınız var. Onun dışında aşı kalemini açarken küçük testereye de ihtiyacınız var. Kaliteli, güzel kesen bir testerenizin olması gerekiyor. Uygulama kısmında bunlara ihtiyacımız var. Diyelim ki bu aşı kalemini buzdolabının sebzeliğinden veya toprağa gömmüş olduğumuz kısımdan çıkarttık. Aşı yapacağımız kısma geldik. Ağacın yanındayız. Öyle hayal edin arkadaşlar. Buzdolabında veya toprak altında muhafaza ettiğimiz için bu görmüş olduğunuz kısımda su kaybı illaki olacaktır. Deforma, yıpranma olacaktır. Bu tarz şeylerde alt kısımdan ve üst uç kısımdan en az bir 4-5 santimlik kısmı temizlemelerini yapmanız gerekiyor. Bu kesinlikle şart olan bir şey. Aşı kalemimizin kesimini gerçekleştirdik. Normalde ceviz aşılarında veya kabuk altı aşılarda cevizde bizim önermiş olduğumuz aşının kabuk kısmına girecek kısmında en az bir 7-8 santimetrelik kısmın kabuğun içerisinde yer alması. Ondan sonraki kısımda da 2 göz, aşı kalemindeki göz aralıklarına göre 3 göz şeklinde göz bulundurabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi şurasını kabuğun altına gelecek şekilde hazırlayacağım. Burada bir göz burada var. Bir göz burada şekilde. Ben 2 göz üzerinden bu aşı kalemini hazırlıyorum şimdi sizlere. İkinci göz üzerinden kesimimizi de yapalım. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi aşı kalemimiz şu anda kesilecek, işlem yapılacak seviyeye gelmiş bulunuyor. Şimdi aşı kalemiyle alakalı kısmın açımına geldik. Öncelikle aşı kalemini açacağınız zaman da bıçağınızla bu şekilde kesimler yaparaktan zaman kaybetmenize gerek yok arkadaşlar. Ne yapabilirsiniz? Testereniz yardımıyla önce bir çiziğinizi atıyorsunuz. Zamandan tasarruf edersiniz. Burada yapmam biraz sakıncalı. Siz bunu ağacın başında yapacaksınız arkadaşlar veya ağacın üzerinde yapacaksınız. Testeremizde kesimimizi gerçekleştirdik. Şimdi burada yapmanız gereken, görmüş olduğunuz bu mantıkla
Bakın, zamandan kâr etmiş olduk. Daha sonra yapmanız gereken, dediğim gibi, koyacağınız kabuğun kalınlığına göre bıçağınız yardımıyla pürüzsüz bir şekilde kaleminizin açımını gerçekleştireceksiniz. Açımını gerçekleştirirken dikkat edin. Genelde bizim kullanmış olduğumuz bıçaklar çok keskin bıçaklar arkadaşlar. Elinize herhangi bir şekilde temas ettirmemeye çalışın. Bakın, fark ettiyseniz jilet gibi. Gayet net, gayet güzel kesme sahip. Açımı gerçekleştirdiniz. Eğer siz açtığınızda, bakın arkadaşlar, şuradaki kalınlık, kabuğunuz ince ise şuradaki et kısmını, yani şu görmüş olduğunuz et kısmını ince açabilirsiniz. Biraz daha içeriden alabilirsiniz. Yani bu ne demek arkadaşlar? Şu demek. Görmüş olduğunuz açımı göz kararı bakaraktan bakın, biraz daha incelttim. Şu şekilde kalemimizi açtık. Arkadaşlar, bu anlattığımız çift çizik kabuk altı aşıydı. Şu anda kalemimiz açılmış durumda. Daha sonrasında kalemin kabuğun altında daha iyi ilerleyebilmesi için, daha güzel gidebilmesi için ön kısmını dil şekilde açıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Dil kısmını, ağız kısmını açıyoruz. Daha sonra yapmanız gereken, kenarlardan kaynaşmanın daha iyi olabilmesi için kenar kısımlardan kesimi gerçekleştiriyoruz. Evet, kesimini gerçekleştirdik. Tazelenmiş oldu. Bu kabuk kabuğa denk geldiği zaman burada aşının kaynaşması daha iyi olacak. Biraz önce çift çizik kalem aşısında kalemin nasıl açıldığını anlatmıştık. Şimdi tek çizik kalem aşısında kullanacağımız kalemin nasıl açıldığını size göstereceğiz. Mantık aynı, sadece ufak tefek farklılıkları var. Biraz önce söylemiş olduğum gibi kalemi açacağımız kısmın kesimini gerçekleştiriyorduk arkadaşlar. Biraz öncekini makasımızla gerçekleştirmiştik. Şimdi de bıçağımızla bu işlemi yapalım. Ortasına gelecek şekilde bıçağımızı yerine araya sokuyoruz. Birden de bastırmayın arkadaşlar. Çat diye gider. Bıçaklar çok keskin. Bıçağımızı bu şekilde arasına koyduk. Daha sonra yapmamız gereken kanırtma işlemi. Kanırtma işlemini yaptık. Ne oldu? Aşımızın kaba hali ortaya çıkmış oldu. Görmüş olduğunuz gibi uç kısımlarda, bilhassa cevizde bu kısımlar 8-10 santime yakın olması gerekiyor. Kabuğun altına girecek kısımlar. Normal ince ağaçlarda veya işte küçük meyve aşılarında bu kabuğun altına gelecek kısımlar en az 4-5 santim olursa kaynaşma veya işte aşı kaleminin mukavemeti, dayanıklılığı, tutumu daha iyi olur. Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi burada aynı mantıkla hızlıca açıyorum kalemimizi. Şimdi tek çizik kalem aşısında kullanacağımız kalemin et kısmını, yani şu görmüş olduğunuz et kısmını ince açabilirsiniz. Biraz daha içeriden alabilirsiniz. Tek çizik kalemimizi açtık %90 oranında. Burada yapmanız gereken tek çiziklerde, bu görmüş olduğunuz kısım tamamen kabukların altında kalacağı için burada bu dış dokuda yer alan dış kabuk dediğimiz kahverengi kısmı ince bir ızar şeklinde aşağıdaki yeşilin gözükeceği şekilde bıçağınızın ucuyla çok derine girmeden şu şekilde temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın.
kalemimiz hazır hale gelmiş oldu. Bu da bizim tek çizik kabuk altı aşımız için hazırlamış olduğumuz kalemdi. Evet arkadaşlar, şimdi kakma aşıyla alakalı, yani keçe yağı dediğimiz, bazı yerlerde oyma aşı denilen aşıda kalemin nasıl açıldığını göstereceğim sizlere. Kakma aşı mükemmel bir aşı ve tutma olasılığı çok yüksek olan aşı çeşitlerimizden bir tanesi. Burası bizim aşımızın kakma kısmına girecek kısım. Kalemimizin ağız kısmı, açacağımız kısım. Buradan gene 2-3 gözlük kısmı siz ayarlayacaksınız. Kesimini yaptım. Gözler aşıda her zaman üste bakacak. Bunu unutmayın. Bu aşıda yapmamız gereken öncelikli olarak kalemi açacağımız kısımda, bu görmüş olduğunuz zeminde dilcikli aşıda olduğu gibi şu şekilde önce açtık dilimizi, daha sonra hafif döndürüyoruz. Geldik içe doğru çektik, açtık arkadaşlar. Bakıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrardan şu şekilde döndürdükten sonra kalemimizi üçgenimsi yapısını 2 hamlede, 3 hamlede oluşturuyoruz. Bu kısımda içe doğru kesilmiş oldu. Bu aşıda önemli olan önce kalemin açılması. Açmış olduğunuz kaleme göre yuvayı açacaksınız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz kısmı ne kadar uzun tutarsanız aşının tutma olasılığı yükselir. Bunu bu şekilde 2 hamlede, 3 hamlede de açabilirsiniz. Ya da klasik bizim yarma aşıda açtığımız mantıkla nasıl böyle zevk alarak şu şekilde açarsınız. 2 bu taraftan vurdunuz, çevirdiniz. 2 bu taraftan kestiniz. Şu şekilde kontrolünü ettiniz. Üçgenimsi yapıyı sağlamak amacıyla geldiniz abi. Şu şekilde içe doğru. Burada kesimler içe doğru olacak arkadaşlar. Şu kısma doğru olacak. Bu önemli. Baktınız, dediniz ki oluşmadı. Şu şekilde evet, üçgenimsi yapıyı elde ettiniz. Kakma aşıda, yani keçe ayağı aşıda bu kısmı düz bırakmıyoruz. Normal yarma aşıda olduğu gibi. Şuradan içten dışa doğru kesim yapıyoruz arkadaşlar. Kaleminizi bu şekilde de açabilirsiniz. Hiç problem değil. Bakın, bu şekilde de kaleminiz açılır. Herhangi bir sorun, problem yaşamazsınız. Şimdi yarma kalem aşısını gösteriyorum. Yarma kalem aşısında kesimimizi gerçekleştirdik. Tazeledik yerimizi. Daha sonrasında içe doğru, yani şu kısım içe doğru meyil olacak. Sırta baktınız. Kaleminizi tekrar çevirdiniz. Şu şekliyle elinizi tuttunuz. Tekrardan kaleminizin, bıçağınızın uç kısmı içe doğru meyilli bir şekilde yer alacak. Çünkü kalemimizin sırt kısmı burası, iç kısmı diğer taraf. Tek şekilde çektiniz. Bakın arkadaşlar, burada üçgenimsi yapıyı oluşturmuş olduk. Şurada görmüş olduğunuz kısımda hizayı eşit yapmaya çalışın. Yani şuradan başladığınız kısımla şuradan başladığınız kısım aynı olması faydalı. Daha sonra biraz daha inceltmek isterseniz de kaleminizi takacağınız kısmı inceltebilirsiniz. Şu kısmı inceltebilirsiniz. Burada benim size tavsiyem, isterseniz bu şekilde yanları kesmiş olduğumuz şekliyle de takabilirsiniz kalemi. Ama kalemin anaca tam oturabilmesi için bir tarafını şu şekilde düzlüyorum. Anaca daha güzel oturuyor. Bakın. Evet. İlk açtığımızda üçgenimsi yapıyı biz yakalamıştık. Daha sonrasında o şekilde de takabileceğinizi söyledim. Ama burada düz bir kesim gerçekleştirdim. O üçgenimsi yapıdan çıktım. Bir tarafını düz açtım. Diğer tarafını da meyilli açtım. Bu size ne gibi fayda sağlayacak? Kalemi anaca yerleştirdiğinizde burada açmış olduğumuz yuva anacın tam üst kısmına, zeminine tık diye yerleşecek ve aşınız daha sağlıklı olacak.
Şimdi şu üst kısmını da keselim. Şuradan kesimimizi gerçekleştiriyoruz. Bu da yarma kalem aşısının kaleminin hazırlanmış şekli. Dilimizin döndüğü şekliyle, dilimizin döndüğü kadarıyla, el yeteneğimize el verdiği kadarıyla sizlere püf noktalarından bahsettik. Kalem açımlarını yaptık. Aşılarla alakalı uygulama ve detaylı yakın çekimlerle alakalı videolarımız kanalımızda mevcut. Kanalımız ana sayfasına girdikten sonra üst kısımda yer alan oynatma listeleri bölümünden aşı kategorisinden gerek yarma aşı, gerek kabuk altı aşı, dilcikli İngiliz aşısı ve benzeri aşıların videolarını detaylı bir şekilde çeşitli meyvelerde görebilirsiniz. HD Doğa kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi, videolarımızı paylaşmayı, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.